Selamlar herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Filiz ben. Bu videomda bu güzel yakanın anlatımını yapacağım. Instagram sayfamda daha önce bu yakadan modeller çalışmıştım. Yapımı çok istenmişti. Bu videomda detaylı bir şekilde yakanın anlatımını yapacağım. Yaka şeklinde anlatıyorum ama siz yelek ucunda, hırka ucunda, kol uçlarında, dilediğiniz yerlerde bu çalışmayı yapabilirsiniz. Anlatacağım yakanın ölçüleri 1 yaşa uygun. Orta kalınlıkta pamuklu bir iplik kullanıyorum. Şiş numaram ise 3,5. Model için şişimize klasik ilmek atma yöntemini kullanarak 67 ilmek atıyoruz. ...67 ilmek attım şişime. Model 4 ve 4'ün katları üzerine kuruluyor. Daha küçük bir yaka yapmak istersek 4'er ilmek eksiltelim. Büyütmek istersek de 4-4 şeklinde ilmek ekleyerek yakayı büyütebiliriz. İlmeklerimizi haroşa örmeye başlıyoruz. Şöyle baştaki ilmeğimizi haroşa örüyoruz. İlk ilmeği örerek başlıyoruz. Bu sırada ben haroşayı düzden örüyorum. Diğer yüze geçtiğimde ilk haroşa çizgim oluşmuş olacak. Haroşa örerek bu sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Ön yüze örgümü çevirdim. Bakın ilk haroşa çizgimiz oluştu. Bundan sonra sıra başlarında ilk ilmeğimizi her zaman örmeden alıyoruz. Örmeden ilmeğimi aldım. Yine bu sırada da haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. 3 ilmeğim kaldı. Yakayı düğmeli bir şekilde kullanacaksınız. Burada bir ilik çalışması yapacağız. Eğer ilik çalışması yapmak istemiyorsanız, yani düğmeli kullanmayacaksınız, devam edebilirsiniz örgünüze. Haroşa örüp bitirebilirsiniz. Bağcık şeklinde yine sonradan her iki uca bağcık örüp ekleyerek bağcıklı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi ilik açmayı ben göstermek istiyorum. İpimi doladım şişime. 2 ilmeği birlikte haroşa örüyorum. Ve iliğimi açmış oluyorum. Kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Arka yüze geçtiğimde de yine tüm ilmeklerimi bir sıra haroşa öreceğim. Şimdi ben yaptığım modelde ilik kullanmadığım için ben de normal bir şekilde ilmeklerimi örüp tamamlayacağım. Düğmeli kullanmak isteyenler için ilik açmayı gösterdim. 3. sıraya geçtim. Şimdi yine ilk ilmeğimizi örmeden alarak bir sıra daha haroşa örelim. Eğer ilik açtıysak doladığımız ilmeği de aynı şekilde haroşa örüyoruz. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim. 2 haroşa çizgimiz oluştu. Modelin kurulumuna başlıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmek düz ördüm. Aldığımız bu ilmeği de sayıyoruz. 3 ilmek örmüş olduk. Bir doluyoruz. Bir düz, bir dola, 3 düz ilmek örüyoruz. 3 düz ilmek ördüm. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir doladım, bir düz, bir dola, 3 düz. Bir dola, bir düz, bir dola, 3 düz ilmek örüyorum. Tekrar bir doluyorum. Bir ilmek, bir doladım.
3 ilmek örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Buradaki kurulumu yapıyoruz. En son 3 düz ilmek ördüm. Bir doluyorum. Yine bir düz, bir doladım. Kalan 3 düz ilmeğimi örüp ilk model sırasını tamamladım. Arka yüze geçtim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Şöyle doladığımız ilmek dahil hepsini ters örgü yapalım. Modelin uç kısmına kadar, bundan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters örüyoruz. Sırayı tamamladım. Ön yüze geçtik. Modelin ikinci ajur sırasındayız. Birinci ajur sıramızı tamamlamıştık. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bir önceki doladığımız ilmeği de örüyoruz. Ardından bir doladım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Tekrar bir ilmeğimin yanına geldim. Bir doluyorum. İlmeğimi ördüm, doladım. 5 ilmek örüyorum. Tekrar bu bir ilmeğin yanından doladım. İlmeğimi ördüm, doladım. 5 ilmek örüyorum. 5 ilmek düz örüp bir doluyoruz. Bu tek ilmeğin her iki yanından birer ilmek bu şekilde dolayarak artırmış oluyoruz. İlmeği ördüm, tekrar doladım, 5 ilmek örüyorum. Artırma kısmına geldim, doladım. Bir ilmeğimi ördüm, tekrar doladım. 5 ilmek örüyorum. Doladım, bir ilmek ördüm, doladım. Arada 5 ilmek örüyorum. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum ve sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Sıra başında ilk ilmeğimi yine örmeden alıp tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Evet, arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Üçüncü ve son ajur artırmamızı yapıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm, doladım. Artırma ilmeğini örüyorum. Tekrar doladım. Bu kez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz ilmek ördüm. Tekrar doladım. Artırdım. Artırma ilmeğini ördüm. Doladım. Yine 7 ilmek örüyorum. Yedi ilmek düz ördüm. Doluyorum. Her iki yanından artırma yaptığımız ilmeği örüyorum. Doladım. 7 ilmek örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. Son olarak dolayarak artırdım. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Sırayı tamamladım. Yine başta ilk ilmeğimi örmeden alıp arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Artırma kısmını tamamlamış olduk. Şimdi bu kısımlarda eksiltmelere başlıyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum şu şekilde. Sağa doğru
İkisini birlikte örerek kesiyorum. Tekrar ortadaki ilmeğime gelmeden bir doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm, tekrar doladım. Bu kısımdaki ilk iki ilmeği sola doğru birlikte örerek kestim. 1 2 3 4 5 ilmek ördüm. Ortadaki bu ilmeğimize 2 ilmek kala bu 2 ilmeğin yönünü çevirip birlikte sağa doğru örerek kestim. Şöyle bakın. Bu kenar sola doğru, bu kenar ise sağa doğru kesiliyor. Doluyorum. Ortadaki ilmeğimi ördüm, doladım. Sola doğru bir ilmek kestim. 5 ilmek örüyorum. Buradaki artırma ilmeğime 2 ilmek kaldı. Yönlerini sağa doğru çeviriyorum. Ve birlikte örerek bir ilmek kestim. Doladım. Ortadaki ilmeği ördüm, doladım. Sola doğru 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. 5 ilmek örüyorum. 2 ilmek kaldı. Yönlerini sağa doğru çevirip ilmeğimi kesiyorum. Doluyorum. Yine ortadaki ilmeğimi ördüm, tekrar doladım. Yine aynı şekilde başta ve sonda birer ilmek kesiyoruz. Ardından bir dolayıp buradaki ilmeğimizi örüyoruz. Ardından dolayıp işlemi tekrarlayarak devam ediyoruz. Sıra sonuna geldim. Son olarak ilmeğimi kestim. Doluyorum. İlmeğimi ördüm, tekrar doladım. Kenar kısımda 6 ilmeğimiz var. İlk ikisini sola doğru birlikte örerek kestim. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Arka yüze çevirdim. Arka yüzde yine bir işlemimiz yok. Tüm ilmeklerimizi ters örgü yapalım. Ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüzdeki 5. sıraya geçiyoruz. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Onu da sayarak 2 3 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğin yönünü yine sağa doğru çevirip kesme işlemimi yaptım. Buradaki ilmeğimizin her iki yanından bir önceki ön yüzde dolayarak artırmıştık. Bununla birlikte 3 ilmeği öreceğiz. Öncesinde dilerseniz benim gibi bir şöyle gevşetme işlemi yapın. Zorlanmamak için. Bu 3 ilmeği birlikte örerek 9 ilmek çıkaracağız. Başlayalım. Kesme işleminden sonra direkt başlıyoruz. Bunu da söyleyeyim. Şöyle bakın. 3 ilmeği şişimi geçirdim. İlk ilmeğimi aldım. 1. Doladım. 2. Aldım 3. Doladım 4. 5. 6. 7. 8. Ve 9. 3 ilmekten dolayarak örerek 9 ilmek çıkardık. Buradaki kesme işlemi kısmına geçiyoruz. Yine bir ilmek sola doğru kestim. 1 2 3 ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeğin yönünü sağa doğru çevirdim. Bir ilmek de bu kenarda kesmiş oldum. Yine bu kısma geçtim. Ortadaki ilmeğimiz bir önceki sırada doladığımız ilmekler. Artırmış olduğumuz ilmekler ile bu 3 ilmeği birlikte öreceğiz. Şöyle yine gevşetiyorum. Tekrar sol şişimi aldım. Üçünü birlikte örüyorum. 1 doladım, 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 ilmeği dolayarak 9 ilmek çıkardık. Şimdi kesme işlemini yine tekrarlayalım. 1 kestik. 3 ilmek ördük. Kalan 2 ilmeğin de yönünü çevirip 1 ilmek de bu kenarda kestik. Buradaki ilmek çıkarma işlemini bir kez daha göstermek istiyorum. Buradaki 3 ilmeği şöyle gevşettik. Ardından 1 doladım, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonrasında yine her iki kenarda buradaki kısmın kesme işlemini yapıyoruz. Sonrasında bu 3 ilmekten dolayarak örüp 9 ilmek çıkarıyoruz. Bu şekilde bu sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son olarak 9 ilmeğimi çıkardım. Yine bu kenardan 1 ilmek sola doğru kestim. 3 ilmeğim kaldı. Bunları da örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde yine ilmeklerimizi ters örgü yapıyoruz. Dolayarak ördüğümüz ilmekler de bu şekilde örülüyor. Örgümüzün ön yüzdeki 6. sırasındayız. Kenar kısmı örmeye başlıyorum. 2 ilmek ördüm. Kalan 2 ilmeğin de yönünü sağa doğru çevirip ilmeğimi kestim. Buradaki 9 ilmeği düz örüp devam ediyorum. Kesme işlemi yapacağım kısma geldim. Yine bir ilmek kestim. Ortada bir ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeğin de yönünü çevirdim ve ilmeği kestim. 9 ilmeği düz örüyorum. Kesme işlemi yaptığım kısımdayım. Bir ilmek kestim. Ortada bir ilmek örüyorum. Kalan 2 ilmeğin de yönünü çevirip birlikte örerek kestim. Bu sırada bu şekilde devam ediyoruz. 9 ilmeğimizi düz örüp sadece bu kısımdaki kesme işlemimizi sağdan ve soldan yapıp sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. Son olarak 9 ilmeği ördüm. Kalan 4 ilmeğin ikisini birlikte örerek bir ilmek kesiyorum. Kalan 2 ilmeği de ördüm. Arka yüze örgümü çevirdim. Arka yüzde yine bir işlemimiz yok. Tüm ilmeklerimizi ters örgü yapalım. Örgümün ön yüzdeki 7. sırasına geçtim. Baştaki ilmeğimi aldım. 1. Burada da 2 ilmeğim kalmış artık. Bunların da yönünü yine sağa doğru çevirdim. Birlikte örüp kestim. 9 ilmeklik yaprak kısmına geçtik. Burada ilmek kesmeye başlıyoruz. İlk 3 ilmeği birlikte örüp kestik. İlk yaprağımız oluştu. Bir doluyoruz. Orta kısımda 3 ilmek örüyoruz. Doladık. Kalan 3 ilmeği de yine birlikte örerek kestik. Şöyle bakın, bu yapraklar her iki tarafta tamamlanmış oldu. Ortadaki yapraktan devam edeceğiz. Bu kısımda da 3 ilmeğimiz kaldı. Bunları da birlikte örüp bu kısmın eksiltme işlemini bu sırada tamamlamış olduk. Yaprak kısmına geçiyorum.
3 ilmeği birlikte örerek kestim. Bir yaprak tamamlanmış oldu. Doluyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar doladım. Kalan 3 ilmeği birlikte örerek kestim. Bu kısım da tamamlandı. Buradaki kalan 3 ilmeği de yine birlikte örerek kesiyorum. Yaprak kısmına geçtim. 3 ilmeği birlikte örerek ilk yaprağımı oluşturdum. Doladım. Orta kısımdaki yaprağın 3 ilmeğini ördüm. Doladım. Kalan 3 ilmeği de birlikte örerek kesip 3. yaprağı tamamlamış oldum. Bu kısımda da yine 3 ilmeğim kaldı. Bunları birlikte örerek kesiyorum. Bu kısmı da tamamlamış oluyorum. Örgümüzün bu sırasında bu şekilde devam edelim. Sıranın sonunda yaprak kısmını tamamladım. 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kestim. Kalan ilmeğimi de ördüm. Arka yüzü tamamlayalım. Ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında şöyle bu kalan ilmeğimle kenarda kalan bir ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine sağa doğru çevirdim ve kestim. Bir doluyorum. Ortadaki bir ilmeğimi örüyorum. Tekrar doladım. Ortadaki yaprağa geçtim. 3 ilmeğini örüyorum. Sonrasında doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Şimdi bu kısımda 3 tane ilmeğimiz var. Bunların üçünü birlikte örerek kesiyoruz. İlmeklerimi kestim. Tekrar doladım. Ortadaki ilmeğimi ördüm. Doladım. Yaprağın 3 ilmeğini örüyorum. Doladım. Yine bir önceki sırada dolayarak arttırdığım ilmeği ördüm. Doladım. Bu kısma geçtim. Ortadaki ilmeğimiz buradan kalan tek ilmek. Her iki yanındaki birer ilmek de bu yaprakların kalan ilmekleri. Bunların üçünü birlikte örüyorum. Doladım. İlmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Ortadaki yaprağın 3 ilmeğini ördüm. Doladım. Bir ilmeği ördüm. Doladım. Buradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Son olarak doladım. Ortadaki bu ilmeği ördüm. Doladım. 2 ilmeği birlikte örerek sola doğru kestim. Kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters örüp ön yüze geçelim. Ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum yine. Burada kesme işlemi yaptığım ilmek ile yanına bir ilmek ekliyorum. Yine sağa doğru ikisini birlikte örerek kesiyorum. Sonrasında 1 2 ilmeğimi örüyorum, doluyorum. Ortadaki yaprak kısmına geldim. Bu yaprağı da artık kapatıyoruz. 3 ilmeğini birlikte örerek kesiyoruz. Doladım. 1 2 ilmek ördüm. Şimdi bu kesme işlemi yaptığımız ilmeğimiz yanına birer ilmek ekliyorum. Yine bu kısımda ilmek kesiyoruz.
3 ilmeği birlikte örerek kestim. Bu kısımda kalan 2 ilmeğimi örüyorum, doladım. Yaprağın 3 ilmeğini yine birlikte örerek kesiyorum. Doladım. 2 ilmek örüyorum. Ortadaki ilmek kesme işlemi yaptığımız ilmek olacak. Her iki yanından birer ilmek ekliyorum. Üçünü birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeği ördüm. Bir doluyorum. Yaprağın 3 ilmeğini birlikte örerek kestim. Doladım. 2 ilmek ördüm. Buradaki 3 ilmeği de birlikte örerek kesiyorum. 2 ilmeği örüyorum. Doladım. Yaprağın 3 ilmeğini birlikte örerek kestim. Doladım. 2 ilmek ördüm. Bu kısımda da kesme işlemi yaptığım ilmeğin sağına ve soluna birer ilmek ekleyerek üçünü birlikte örerek kestim. 2 ilmeği ördüm. Doladım. Yaprağın ilmeklerini kapattım. Bu şekilde doladım. 2 ilmek ördüm. 3 ilmeği birlikte örerek kestim bu kısımda. 2 ilmek ördüm. Doladım. Yaprağın 3 ilmeğini birlikte örerek kestim. Dolama kısmını sadece yaprağın sağında ve solunda yapıyoruz. Bu şekilde sırayı tamamlayalım. Sıranın sonuna geldim. Son olarak yaprağın ilmeğini kestim, doladım. Bu 2 ilmeği örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. İkisini birlikte örerek kestim ve kenar ilmeğini ördüm. Sırayı tamamladım. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi bir sıra ters örelim. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şöyle ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şimdi burada bir ilmek eksiltme yine yapacağız. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksilttim. 1 2 ilmek örüyorum. Ortadaki yaprağın ilmeğine geldim. Şöyle gizli artırma yaptım. Yaprağın ilmeğini ördüm. Diğer yanından artırdım. 1 2 ilmek ördüm. Yine bu ortadaki ilmeğimi hizalıyorum. Her iki yanına birer ilmek ekledim ve yine üçünü birlikte örerek kestim. Şöyle 2 ilmek örüyorum yine. Burada yaprağımın ilmeğine geldim. Bir gizli artırma yaptım. Yaprağın ilmeğini ördüm. Diğer yanından gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Yine kesme işlemi yaptım. İlmek ve yanına 2 ilmek ekledim. Her iki yanına birer. Yine üçünü birlikte örerek kestim. 2 ilmek ördüm. Gizli artırma yaptım. Yaprağın ilmeğini ördüm. Gizli artırmamı yaptım. 2 ilmek örüyorum. Ve yine 3 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Sıranın sonuna geldim. Şöyle 3 ilmeğim kaldı. Yine ilk ikisini birlikte örerek kesiyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ipimi arkaya atıp tüm ilmeklerimi haroşa örüyorum. Ben haroşayı düzden ördüğüm için ön yüzde ilk haroşa çizgim oluşacak. Artırmış olduğum ilmekleri de çapraz bir şekilde şişimi geçiriyorum ve düz örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Ön yüzde de yine aynı şekilde bir sıra haroşa daha örelim. Arka yüzde de bir sıra daha. Ön yüze gelince 2 haroşa çizgimiz oluşmuş olacak. Ardından ilmeklerini kapatalım.
Ön yüzeyim 2 haroşa çizgimiz oluştu. İlmekleri kapatıyoruz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak bu şekilde kapatıyorum. Bir ilmek örüyoruz. Bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak tüm ilmeklerimizi bu şekilde kapatıyoruz. İlmekleri kapattım ve bu güzel model tamamlanmış oldu. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi, yorum kısmına yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı ve kanalıma başka mecralarda da paylaşıp daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız da çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.